Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu fonda görmüş olduğunuz çiçekli büstiyeri anlatacağım sizlere. Uzun zamandır Instagram'da önüme düşüyordu bir sürü değişik çiçek motifleriyle yapılan büstiyerler. Ama bence en güzelini, en şahanesini ben hazırladım. Şuna bakar mısınız? Gerçekten mükemmel. Tıpkı bir menekşe gibi oldu. Şöyle motiflerini göstereyim çiçekler. Gerçekten şahane oldu çiçeklerimin motiflerine bakar mısınız? Çok güzel bir mor rengi ama ışıktan bazen maviye dönebiliyor ama normalde mor renk. Şöyle bakın, harika görünüyor. Şöyle ince zincirden askılar yaptım. Şöyle göğüs kuplarımız. Arkadan hemen göstereyim. Evet, bakın böyle arkadan duruşu. Ben X small beden için hazırladım. Yani bana oluyor ama bir tık vücuduma oturuyor. Bir tık daha geniş olsa çok daha güzel olur. Ben bunu örmeye başladım. Elimde kalan iplerden şöyle bir Nako'nun ipiydi. Maalesef akrilik bir ipmiş. O yüzden de ütüleyince çok açıldı. Sizler kullanacağınız ipe göre motiflerini ayarlayabilirsiniz. Yapacağımız ilk şey şu alttaki tam böyle bele oturan kısmı ayarlamak. Motifleri yapacağız, birleştireceğiz ve bir halka şeklini oluşturup bedenimize göre deneyeceğiz. Ondan sonra zaten üstünü kolay bir şekilde oluşturacağız. Şu alt kısımlarda şöyle bakın kaç tane motif başlamışız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ben toplam 14 motifle yapmışım bunu. Benim ipim ince olduğu için motiflerim daha minik durdu, yani çiçeklerim. Kalın bir iple yaparsanız daha büyük duracaktır. Tabii ki elinizin ölçüsü, işte tığ sıkı veya gevşek tutmanız, bunların hepsi çok etkiliyor. Şöyle bakın, gerçekten şahane oldu. Çok zarif, çok güzel bir model oldu. Öncelikle ben motifin yapımını ve birleştirmesini sizlere göstereceğim. Ardından da kaçar motifle ne kadar kaç sıra ördüm onu paylaşacağım. Hemen motifin yapımıyla başlayalım. Evet, tığım 2 milim, 2 milim tığ kullandım. İpim Alize Diva'ya muadil ince bir ip. Nako'nun bir ipiydi ama hangi seri olduğunu inanın bilmiyorum. Ben başladıktan sonra ütü vurana kadar bunu pamuklu bir ip sanıyordum ama ütüyü vurduğum an böyle açılmasından, çok gevşemesinden bunun akrilik bir ip olduğunu anladım. Size mutlaka pamuklu iple örmenizi tavsiye ediyorum. Akrilik ipler hem çok genişliyor, esniyor, hem de naylon olduğu için çok sağlıklı değil. Kesinlikle pamuklu ip kullanmanızı tavsiye ederim. Motifimizin yapımıyla başlıyoruz. Hemen şöyle ipimi sabitliyorum. Ardından da 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İlk yaptığım zincire batıyorum. Şöyle ilmeğimi kaydırıyorum. Minik bir halka oluşturuyorum. Ardından da 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Daha sonra doluyorum. Ortaya batıyorum. 3 tane tığımda ilmek var. İlk ikisini bir aldım. Sonraki ikisini bir aldım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu ilk çektiğimiz üçlü zinciri de bir ikili trabzan sayıyoruz. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Ortaya batıyorum. 3 tane ilmeğim var ipimde. İlk ikisini bir alıyorum. Sonraki ikisini bir alıyorum ve yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Ortaya tekrar batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 6 zincirden sonra 3 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi tekrar 6 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Yine ortaya batıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ardından yine 6 tane zincir çekiyorum. Doluyorum, ortaya batıyorum. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Şimdi baktığımız zaman şu zincirli kısımlardan 6 tane olması lazım. Bunlar yapraklarımızı oluşturacak. 1, 2, 3 tane yapmışım. Devam ediyorum. 4. yapıyorum. Evet, 6 tane zincirimi çektim. Bunu sabitlerken de trabzanla sabitliyoruz. Birinci trabzanım, ikinci trabzanım ve üçüncü trabzanım. 4 tane yaprağım oldu. Devam ediyorum. Yine 6 tane zincir çekiyorum. Yine ortaya batıyorum. 1,
2, 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Yapraklarımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Son yaprağımı yapıyorum. 6 tane yapraktan oluşacak. Evet, son yaprağım için 6 tane zincirimi çektim, doluyorum, ortaya batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İlk başlangıçta da 2 tane ikili trabzan yapmıştık. Bu şekilde 3 tane ikili trabzanımız olmuş burada. Hemen şöyle bakın. Trabzanın üstüne battım. Bir tane sık iğne ile sabitledim. Evet, yapraklarımız hazır. Şimdi devam ediyoruz. Doladım, bakın direkt şu 6 zincirli kısma battım. Bir tane ikili trabzan aynı noktaya, ikinci ikili trabzanım, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bakın 6 zincirli kısmın üzerine 12 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi direkt şuradaki 3 tane trabzan vardı, onun tepesine batıyorum. Bir tane sık iğne. Bir sonrakine batıyorum. Bir tane sık iğne. Araya toplam 2 tane sık iğne yaptım. Doluyorum. Bir sonraki 6 zincirli kısma geçiyorum ve yine 12 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Beş, 12 tane ikili trabzanımı yaptım. Şuradaki yine trabzanların tepesine giriyorum. Bir sık iğne ile sabitliyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Yine bir tane sık iğne. Yani şu trabzanların tepesine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Doluyoruz. Yine bir sonraki boşluğa giriyoruz. Şimdi bu mantıkla bütün bu 6 zincirli kısmın üzerine 12 tane trabzanla geçerek sıra sonuna kadar gelelim. Birleştirmeyi yapacağım sıra sonunda. Evet, yapraklarımın üzerine ikili trabzanlarla doldum. 12'şer tane yaptım. Bakın son yaprağımın da üzerini doldurdum 12 tane trabzanla. Şimdi bakın şu noktaya direkt batıyorum. İlmeğimi bakın kaydırıyorum. Bir zincirle sabitliyorum ve ilk çiçek motifimi yapmış bulunmaktayım. Ütülenmemiş hali böyle duruyor bakın. Ütülenmiş halini göstereyim. Ütülenmiş halde bu şekilde daha geniş yapraklı duruyor. Şimdi bu ilk motifimiz. Daha sonra birleştirmeyi göstereceğim. İkinci motifi de hemen yapacağım. İkinci motifin belli bir aşamasını da birleştirmeyi sizlere göstereceğim. Evet, ikinci motifime başladım. İlk yaprağıma geldim. 6 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi birleştirmeyi göstereceğim. Bakın. İlk aşamada birleştirirken şöyle bakın. Şu birinci sıramızı sayarsak eğer sağda ve solda 2'şer tane motifi birleştireceğiz. Yani çiçeklerimizde sadece ilk birleştirmeyi yaparken şöyle bakın, ilk çiçeğimizi baz alırsak şuralardan birleştirme yapacağız. 6 tane trabzanı yaptıktan sonra bakın geliyorum, herhangi bir yaprağa batıyorum. Tam şöyle tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi bakın içinden kaydırıyorum. 6 tane yapmıştım ya trabzan. Devam ediyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, ilk birleştirmemi yapmış oldum. Devam ediyorum motifime. Şimdi ikinci yaprağımı da buradan birleştireceğim. 6 tane trabzanımı yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın 6 tane trabzanımı yaptıktan sonra şimdi ilk aşamada ne dedik? 2 tane yaprak birleştiriyoruz dedik. Birincisini yaptım. İkincisine hemen geliyorum. Yanındakinin şöyle tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırdım. 6 tane trabzanımı yapmıştım. Kalan 6 trabzanımı da yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Devam ediyorum motifime.
Şimdi bakın ilk birleştirmeyi yaptık. Birleştirmeleri bu mantıkla yapacağız. Kalan yapraklarımızı tamamlayacağız. Şimdi ilk sırada sadece 2 dedim. 2 de buradan. Mesela bundan sonraki motifimi de buralardan birleştireceğiz. Bu şekilde devam edecek. Şöyle bakın. Sağda ve solda 2 yaprak şeklinde, alttaki ve üstteki yaprak boşta kalacak ilk aşamada. Bu şekilde 14 tane motifi yapacağız. Gelelim ikinci sıraya. İkinci sırada da bakın 2 tane soldan, 1 tane alttan, 2 tane de sağdan şeklinde toplamda 5 tane yaprağı birleştireceğiz. Bu üstte açıkta kalacak. İkinci sıramızda da yine 14 tane motifi yapacağız. Üçüncü sıramızda da aynı mantıkla yapacağız yine. Buralardan birleştireceğiz. Şu tepe nokta açıkta kalacak. Şimdi 3 sıra böyle yaptım. Daha sonra geliyoruz 4. sıraya. 4. sıra için şöyle bakın ütüledikten sonra şöyle dümdüz tuttum. Ardından da sol göğüs kapı için bakın şurada 3 tane motifimi birleştirdim. Arada şöyle 2 yaprağın yarısını bıraktım. 3 tane de burada, 1 2 3 tane de burada birleştirdim. Göğüs kapının ilk sırası. Daha sonra geldim bakın tam şu 3 tane yaprağın orta kısımlarına 2 tane çiçek yaptım. Daha sonra da geldim en üst sıra için bir tane buraya çiçek yaptım. Göğüs kupunu bu şekilde yapıyoruz. Diğer tarafı da aynı mantıkla 3 2 1 şeklinde birleştirmeyi anladıktan sonra inanın hiçbir sıkıntı yok. Sadece şu noktalardan yaprakların ucundan birleştirme yapıyoruz. Bu şekilde büstiyerime son şeklini verdim. Kenarlardan herhangi bir sık iğne falan geçmedim. Güzel bir şekilde ütüledim. Bir de şöyle bir askı yaptım. Zarif durması açısından. Şimdi bu askıyı da nasıl yaptığımı sizlere anlatacağım. Yapımı çok basit. Bence duruşu çok güzel. Normal zincir değil. Farklı bir zincir tekniği kullandım. Hemen bunu da göstereyim sizlere. Normal zincir çekiyor gibi ipimi sabitliyorum. Ardından da bakın bir tane zincir çekiyorum. Şu sabitleme ipim var ya, bunu şöyle arkaya gönderiyorum. Ardından da çektiğim zincirin dibine batıyorum. Şöyle 2 tane ilmek oluşturuyorum. Daha sonra ikisini birlikte alıyorum. Şöyle bakın şimdi şurada 2 tane şöyle ilmek oluştu ya. Öndekine giriyorum. İkisini birlikte alıyorum. Öndekine girdim. İkisini bir aldım. Öndekine girdim. İkisini bir aldım. Öndekine girdim. İkisini bir aldım. Bakın bu şekilde daha kalın, daha sağlam ve duruşu güzel oluyor. İpim çok ince olduğu için çok model anlaşılmıyor gibi gelebilir. Şöyle bakın. Harika, şahane bir zincir oluyor. Daha yavaş göstereyim. Bakın şurada 2 tane ilmek var ya. Üsttekine batıyorum. İkisini bir alıyorum. Üsttekine batıyorum. İkisini bir alıyorum. Bu şekilde zincirimi istediğim uzunlukta oluşturuyorum. Normal zincir bakın. Bu şekilde daha ince, daha cılız duruyor. Ama bu zincir çok daha güzel ve gösterişli duruyor. Bu zinciri de istediğimiz uzunlukta yapıp şuradaki en üstte kalan çiçeğin tepesine birleştiriyoruz. Arka noktadan da göstereyim. Bakın üzerime denedim. Şurada bir tane yarım motif kalıyor, bir tane tam motif kalıyor. Üçüncü motifin şöyle tepe noktasına birleştirmesini yaptım. Bakın arka için bu şekilde askıları yaptıktan sonra ortada da 2 tane motif kalıyor. Şimdi eminim toplam kaç motiften oluştu diye soracaklardır. 14, 14, 14. 3 sıra 14 motif kullandım. 4. sırada, pardon 4 sıra 1, 2, 3, 4 sıra 14 motif kullandım. 5. sırada 3 tane sol göğüs kapı, 3 tane sağ göğüs kapında kullandım. Bir diğer sırada 6. sırada 2 tane sol göğüs kapı, 2 tane sağ göğüs kapında kullandım. Son olarak üstte de birer tane motif kullandım. Bu şekilde motiflerimle büstiyerimi hazırladım. Yapımı gerçekten kolay, zevkli ama ben ince iple ördüğüm için bir tık uzun durdu. Daha kalın pamuklu bir iple örerseniz çok daha kolay olacaktır. Bunu rengarenk de yapabilirsiniz. Yani her çiçeği farklı renkte yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi artık o sizin zevkinize, keyfinize kalmış. Ben bu şekilde tek renk çalıştım. Umarım anlaşılmıştır. Dinleyeceklere kolaylıklar diliyorum. Lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başka projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.